Evet arkadaşlar, bu videoda vadeli işlemlere geçeceğim. Bundan önceki videoda Binance'e nasıl para aktarabiliriz ve ondan önceki videoda da komisyon indirim fırsatından nasıl yararlanabiliriz onlardan bahsetmiştim. Şimdi direkt vadeli işlemlere geçeceğim. Tabii bu benim ana hesabım. Buradan geçmeyeceğim. Şurada ikinci hesap açtık. Nerede o? Şuradan geçelim. Şimdi ilk önce dili Türkçe kullanalım. Mobile alalım. Bir daha girelim. Sıkıntı yok. Onayla. Tamam. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi bu onaylı bir hesabım değil. Artık yeter ya. Spam niye gösteriyorsun? Şimdi arkadaşlar bu ayarlar kısmında şunu unutmayın. Neredeydi o? Komisyon indirimi. Ayarlara girip dili Türkçe yaptım ama bunu İngilizce kullanmamız gerekecek. Birazdan onu göstereceğim. Ama şu anda ben Türkçe kullanayım. Onu tekrar göstereceğim. Neyse, vadeli işlemlere giriyoruz. Şimdi ben bu videoda hedefim sadece bu videoyu izleyerek vadeli işlemlerde işlem yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Bunu iddia ediyorum. Şimdi anlatmaya başlayayım. Şimdi ilk başta vadeli işlemleri açtığınızda kafanızı karıştıracak olan şeyler ne? Ben yukarıdan aşağı bir gelmeye başlayayım. Mesela şurada USDT yazıyor. Bunlar yazıyor. Bunlar ne diyeceksiniz? Şimdi en başta en sondan başlayayım. Opsiyonlar arkadaşlar, Bitcoin'in bakın kaç yazıyor burada? Bir gün değil mi? Bir gün. Bu 12 saat, 8 saat demek. 4 saat, 1 saat. Teker teker söyleyeyim. 5 dakika, 10 dakika, 30 dakika. Mesela 8 saat, mesela bir günü seçersem şu anda burada aşağı ya da yukarı yönlü bir tahminde bulunabiliyorum. Bir günlük süre içerisinde tam bir gün dolduktan sonra mesela Bitcoin aşağı doğru düşecek dedim. Burada yapacağım işleme göre bana bir fiyat belirliyor. O fiyatı geçerse kar sağlıyor. Geçmezse kar sağlamıyor vesaire vesaire. Bu şekilde değişik bir sistem var. Bunun da detaylı anlatmayacağım. Çünkü burası bildiğin kumar arkadaşlar. Kumardan zerre bir farkı yok. Burayı kesinlikle bence kullanmayın yani. Tabi siz bilirsiniz yine de. Ama ben tavsiye olarak söylüyorum. Burası kumar. Burayı kullanmayın. Şimdi coin vadeli işlemler, USD vadeli işlemler var. Şunları şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bakayım video çekiyor mu? Aynen çekiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Coin vadeli işlemler elinizde USDT yani dolar yoksa, tam dolar ya Tether yoksa diyeyim, dolar demeyeyim. Tether coin yoksa elinizde mesela elimizde Link coin var ya da BNB bakayım geçiyor mu burada? Hemen şöyle BNB yazalım. Geçiyor. Mesela elimde BNB var. BNB ile işlem yapmak istiyorum. Coin vadeli işlemler kısmından işlem yapmanız lazım. Mesela elimde Bitcoin var diyelim. Ben Bitcoin'in üzerinden long short girmek istiyorum. Tabii ki burada yine coin vadeli işlemlerden girmem lazım. Yani USDT'ye geldiğimde adı üstünde USDT, burada işlem yapabilmek için elimde Tether'in olması lazım arkadaşlar. Burada sadece Tether'le işlem yapabiliyoruz. Ya elimde Bitcoin olursa ben burada işlem açamam. Al sat yapamam. Yapmam için coin vadeli işlemlere gelmem lazım. Mantığı bu arkadaşlar. Şimdi şuradan tıklayıp burada listelenen yani vadeli işlemler, dolar üzerinden yapılan vadeli işlemlerin hepsini buradan görebilirsiniz. Tamam, şunların bazılarının yanında yıldız var. Onları ben favori işaretlediğim için. Burada DeFi projeleri de gözüküyormuş. DeFi. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar mesela bakın burada izole çapraz var. Şimdi ona geleceğim. İlk başta kaldırıcı göstereyim. Bu kaldıraç arkadaşlar sadece Bitcoin için %125x'e kadar çıkıyor diye biliyorum hala. Bayağıdır takip etmiyorum. Mesela sallayalım bir tane. En yaygınına bakalım ya. Ethereum. Bitcoin'den sonra ikinci coin. Aynen 100'e kadar gidiyor. Bitcoin için de 125x'e kadar gidebiliyor. Bu kaldıraç dediğimiz şey arkadaşlar paramızın kaç katı kadar işlem yapabileceğimizi gösteriyor. Yani bununla doğru orantı olarak da ne kadar kaldıracımız yüksek olursa, yani ne kadar paramızın kaç katıyla işlem yapmak istiyorum. Mesela 100 katıyla işlem yapmak istersem likidasyon oranım da ona göre belirleniyor. Şimdi burada bir şey çıkmış ortaya. Likidasyon. Likidasyon nedir arkadaşlar? Benim burada borç alarak işlem yapmıyoruz. Paramın mesela ben 125 katına kadar işlem yapabiliyorum. Ama bunu borç alma şeklinde değil. Sanki bu benim bakiyemmiş gibi yapabiliyorum. Ama buna karşılık da bir likidasyon fiyatı belirleniyor. Ben bunu 1x'te de kullansam
125x'te de kullansam vadeli işlemlerde bir likidasyon fiyatı oluşacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu likidasyon fiyatını da şurada ayarlar hesap makinesi bölümünden kontrol edebilirsiniz. Onu bir sonraki videoda göstereceğim nasıl kullanacağımızı. Ama buradan Türkçe dil desteği olmadığı için bastığınızda böyle bir hata alacaksınız. Mesela şurada işlem verisi diyor. Bunda da hata alacaksınız. Bunu gidermek için şu bakın tekrar yavaş yapayım. Ana sayfaya geliyoruz ve şu sol üstteki yere tıklıyoruz. Buradan ayarlara geliyoruz ve buradan dili İngilizceye çeviriyoruz. Şimdi tekrar futures kısmına gelelim. Yani vadeli işlemler kısmına. Tıkladığımda bakın calculator kısmı inşallah açılacak. Tekrar açalım. Evet. Böyle açıldı. Şuradan likidasyon hesabı falan yapabiliyoruz. Mesela az önce trading data işlem verisi açılmıyordu. Dili İngilizceye aldığım için açılıyor. Sebebi de sitenin Türkçe dil desteği bulunmaması. Şimdi Türkçe'ye geri alıyorum. Türkçe'ye geri aldık. Tamam. Şimdi vadeli işlemler kısmına geldim arkadaşlar. Ne demiştim burada? İzole ve çapraz var. Şimdi bunlar ne oluyor? Arkadaşlar izole mod bir pozisyon açtığımızda sadece o pozisyon üzerinden mesela neyse ben bunu sonra anlatayım ya. Şimdi izole çapraz ilk önce pozisyon açmayı falan göstermem lazım. O birazdan anlatacağım o zaman bunu. Ona geçmeyeyim. Şimdi burada arkadaşlar şurada gördüğünüz yerde mum çubuk var. Buna tıkladığınızda burası vadeli işlem bakın. Şurayla bu aynı değil. Piyasalara gelip buradan BTC'ye tıkladığımda burada da bir tablo çıkıyor karşınıza. Buradan nasıl geçiyorduk ya? Mesela alım satımlar bölümüne geldiğimizde bakın. Alım satımlara geldim ya burası spot piyasası gördüğünüz gibi. Buradan mum çubuğa tıkladığımızda yine burada da bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu tabloyla bu tablo şu vadeli işlemlerde geçtiğiniz yer aynı şey değil. Burası vadeli işlemlerin işlem hacmine göre belirleniyor. Yani bu derinlikten çizgiden çıkalım. Normal mum çubuğu alalım. Aynen şu şekilde. Bu vadeli işlemler için geçerli. Mesela bakın onu şöyle kanıtlayabilirim size. Mesela şunun üzerine basılı tuttuğumda burada bana işlem verisi hakkında bilgiler sunuyor. Tamam mı? Bakın burada ne diyor? Şurada en düşük yazıyor. En düşük yazan yer kaçmış? 13.276. En yüksekte 14.070. Tarih ne zamanmış? 11. ayın 3'ü. Şimdi geri geliyorum alım satıma. Mum çubuk. Ve 11. ayın 3'ü değil mi? Bakın 13.284 burada. 270'ti. Burada 284'ten kapanmış. 14.070'ti sanırsam. 14.066 oldu. Aynı yeri temsil etmiyor yani arkadaşlar buradaki veriler. Çok yakın. Aynen 70'miş. Çok yakın ama aynı yeri temsil etmiyor. Ya bu aklınızda olsun. Yani buradaki en düşük fiyatla oradaki en düşük fiyat bir değil. En yüksek fiyat da bir değil. Onu söylemek istedim. Yani buradan teknik analizler yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde yani yakın bir hafta içinde muhtemelen yapabilirsem paylaşırım. Teknik analiz kısmını paylaşacağım. Şimdi oraya geçelim. Şimdi burada yine şuradan direkt para transferi yapabileceğimiz yer var. Spot cüzdanımızdan direkt uğraşmadan buraya çekebileceğimiz. Ondan sonra yine buraya tıkladığınızda bir takım şeyler var. Bunları kendiniz bakabilirsiniz. Ama buradaki en önemli şey tercihler ve hesap makinesi arkadaşlar. Tercihlere gelecek olursak. Şimdi vadeli işlemlerde iki tip emir tipi var arkadaşlar. Bir tek taraflı pozisyon, bir de hedge mod yani çift taraflı iki yönlü pozisyon var. İki taraflı pozisyon var. Şimdi ilk defa vadeli işlemleri açıp burayı hiç kurcalamadıysanız sizde tek taraflı olacak. Tek taraflı pozisyon açık olacak. Bunun artısını eksisini söyleyeceğim birazdan. Fiyat koruması neymiş? Bunu ben de bilmiyorum şu anda. Bunu şimdi anlatmayacağım. Bilmediğim şeyi anlatamam şu anda. Yeni gelmiş galiba. Dikkat etmedim. Neyse ona sonradan yarın değiniriz o zaman. Buraya zaten özel olarak değineceğim tekrardan. Şimdi ben tek taraflı pozisyon olarak olayı anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Burada al sat var arkadaşlar. Şimdi mantık olarak normalde spot piyasasında olsaydık elimizde Bitcoin olmadan satış yapamayacağımızı bilirdik değil mi? Burada sat yapamıyoruz. Mesela şu anda ben satmaya çalışsam hiç param yok. Elimde Bitcoin de yok. Mesela koymaya çalışsam %100'üne tıklayayım mesela. Sat dediğimde elinde yeterli bakiye yok diyecek. Al dediğimde de yok diyecek. Çünkü yok bende. Ama vadeli işlemlerdeki al sat bu şekilde değil arkadaşlar. Bakın vadeli işlemlerde al demek yani tabi elinizde bakiye olması gerekiyor almak için.
Al demek. Ben mesela şunu 14.000 dolar diyeyim. Şimdi bak buraya kafanız karışmadı ya da nasıl desem ya. 13.500 diyeyim. Hatta hiç kafanız karışmışsa 10.000 dolar diyeyim. 10.000 dolardan bir Bitcoin almak istiyorum diyelim. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben böyle bir emir verdiğimde mesela bir Bitcoin diyelim şuraya. Böyle bir emir verdiğimde arkadaşlar tam onayladım falan. Ee, Bu şu demektir ki Bitcoin'in fiyatı 10.000 dolara düştüğünde ben bir Bitcoin al emri verdim. Yani mantık olarak bu şekilde. Ve bu Bitcoin yükseldiği sürece ben para kazanacağım. 10.000 doların üstüne çıktığı sürece ben para kazanmaya devam edeceğim. 10.000 doların altına indiğinde de para kaybetmeye devam edeceğim. Buraya kadar spotla aynı. Ama sat kısmına geldiğimizde arkadaşlar, sat kısmına geldiğimizde sat elimizdeki Bitcoin'i satmak demek değil. Başta ne dedim? Burada elimizde Bitcoin bulunduramıyoruz arkadaşlar. Sadece Tether bulundurabiliyoruz. Dolar bulundurabiliyoruz. Yani buradan tüm işlemlerimizi dolarla yapıyoruz. Yani biz burada Bitcoin almadan Bitcoin düşecek yönünde bir işlem yapıyoruz demek. Yani sat bu demek. Yani ne demek bu? Mesela ben şu anda 13.900 ya 14.000 dolardan bir Bitcoin sat dersem yani buna İngilizce'de short deniyor. Alada long deniyor. Short girersem sat yani. Bir Bitcoin short girersem 14.000 dolara çıktığında benim emrim gerçekleşecek ve Bitcoin 14.000 doların altına düştüğü sürece ben para kazanmaya başlayacağım. 14.000 doların üstüne çıktığı sürece de para kaybetmeye başlayacağım. Buraya kadar anladınız mı? Tamamdır. Bundan sonraki videoda tek bir videoda vermeyeyim. Çok uzun olur o zaman. Burada emirler var arkadaşlar. Limit emri, piyasa emri, stop limit, takip eden zarar durdur, bu önemli. Mesela alım spot piyasasında bu emirler oco şeklinde var. Bu oco ile takip eden zarar aynı şey değil. Ama benzer şeyler. Onu bahsedeceğim. Bu konuya yani buraya tekrar değineceğim. Şimdi bunu detaylı anlatmayayım ama limit emri şöyle söyleyeyim size. Limit emri mesela ben 13.973'ten almak istiyorum. Temel mantığı şu. Ben gidip de şu anda Bitcoin fiyatı 13.970 ya. 13.980'den almaya çalışırsam salaklık olur değil mi? Aldı tabii ki. Long'da. Şimdi almak istiyorum. Niye fiyat ucuzken daha pahalıdan almaya çalışayım? Eğer böyle bir şey yaparsam 13.980'den almaz. Direkt şuradaki fiyattan alır. Eğer ki 13.900 mesela 65 ya 60'tan al dersem bu sefer de bu deftere bir emir ekler. 13.960'a düştüğünde şu yukarıda almak isteyenler almak isteyenler altta. Almak isteyenlerden birine denk gelirsek benim emrim üste düşer. Ben ne yapmak istiyordum ya? Ben almak mı istiyordum? Aynen ben almak istiyordum. Bu yeşiller almak isteyenler, kırmızılar da satmak isteyenlerin verdikleri emirler arkadaşlar. Bunlar da senin benim gibi insanlar. Bu fiyatlardan satmak istiyorlar. Bunlar da bu fiyatlardan almak istiyorlar. Haliyle almak isteyenlerin yazdıkları tutarlar daha düşük. Satmak isteyenlerin yazdıkları tutar daha yüksekte oluyor. Yani daha yüksekten satmak istiyorlar çünkü. Mantığı bu şekilde. Almaya emri verirsem bu deftere yazılacak. Yukarıdakilerde satmaya istediği fiyata denk gelirse oradan karşılayıp onu benim emrim gerçekleşecek. 13.960'dan ben alım yapmış olacağım arkadaşlar. Yükseldiğinde de kazanacağım. Short'ta da tekrar söyleyeyim. Aynı şekilde 13.970 ya şu anda. Ben gidip 13.960'tan short girersem düşecek diye saçmalık olur. Çünkü short neydi? Aldığım fiyatın altına indiği sürece bana kazandıracaktı. Eğer gidip de ben daha yukarıdan almaya daha aşağıdan almaya çalışacağım. Çok saçma olur bu short için. Bundan dolayı da direkt şey olacak. 13.900 şu anda gösterdiği fiyattan alacak yani. Bunu önlemenin de yolları var. Yanlış emir girmemek için. Onu da bir sonraki videoya bırakıyorum. Yani şuradaki yalnızca yayınla yalnızca azalt TP/SP şeyleri var. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Bir videoda olmasın diye. Burada piyasa emri var arkadaşlar. Burada da mesela anlık dalgalanma oluyor. Dalgalanma dediğim şeyde mesela 50 dolar 100 dolar hareketler oluyor ya birden. Birden yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareketler olabilir. Burada hiç piyasa fiyatıyla uğraşmadan yani fiyat girmekle uğraşmadan direkt almak istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. Anında satmak isteyen kişiden alıyor. Fiyat orada hangisine denk gelirse oradan alıyor arkadaşlar. Ne kadar almak istiyorsanız. Yoruldum ya. Ondan sonra arkadaşlar burada bakayım daha bu videoluk ne gösterebilirim.
Burada sadece alış satışları, bunlar gereksiz şeyler şu anlık. Poz açtığınızda emir olarak burada düşüyor arkadaşlar. İlk emir verdiğinizde emirleriniz bu kısma geliyor. Pozisyona geçtiğinde de onu kendi hesabımdan gösterebilirim. Bakın. Emirler kısmı burada böyle gözüküyor arkadaşlar. Bu verdiğim emirler. Pozisyonlar kısmında da şu anda işlemde olan pozisyonlar arkadaşlar. Buradan şeyi göstermem gerekirse. Bakın burada büyüklük var. Gerçekleşmemiş PNL, ROE, marjin miktarı, likidasyon fiyatı. Dediğim likidasyon fiyatı bu oluyor arkadaşlar. Gösterge fiyatı da şu anda, tabii ben bunu ayarlayabiliyor muydum? Şu anda gösteremiyorum onu. Neyse, gösterge fiyatı da şu anda şurada yeşil renkli olan fiyat arkadaşlar. O değil mi? Bakayım yanlış olmasın. Pardon, gösterge fiyatı şu alttaki fiyat. Üstteki fiyat da piyasa fiyatı. Onu da söyleyeyim size yeri gelmişken. Arkadaşlar gösterge fiyatıyla son fiyat arasında fark var. Bakın mesela ben limit emri verdiğimde mi? Yok, stop limitte o oluyor. Mesela burada son var, gösterge var. Bunu bir sonraki videoda daha detaylı söyleyeceğim ama şu anda o fark şu arkadaşlar. Gösterge fiyatı demek bu piyasa manipülasyonu, ne demiştim en başta ben? Şuradaki fiyat dalgalanması, yani buradaki mum çubuk hareketleri, fiyat istatistikleri vadeli işlemlerdekiyle aynı şey değil. Vadeli işlemler ayrı bir bölüm gibi hareket ediyor arkadaşlar. Bundan dolayı da iki farklı fiyat şeyi oluyor. Bir gösterge fiyatı, iki son fiyat. Yani son fiyat dediğimiz şey vadeli işlemler içinde dönen borsa fiyatı. Gösterge fiyatı dediğimiz şey de sadece Binance olarak değil de Binance dışında birden fazla farklı borsanın ortak spot piyasa fiyatı oluyor arkadaşlar. Yani bu da hileyi hurdayı önlemek için. Mesela burada büyük bir balina bir alım satım yapıp fiyatı yukarı ya da aşağı yönlü bir dalgalanma yaratabilir aniden. Spot piyasasında bu fiyat dalgalanması değişmediği sürece bir zararınız olmayacak demek. Yani gösterge fiyatı değişmediği sürece, işleminizi gösterge fiyatına açtığınız sürece bir likidasyona uğramayacaksınız demek. Çünkü likidasyon gösterge fiyatınız üzerinden hesaplanıyor. Son fiyattan değil. Ona göre belirleniyor. Bakayım başka burada ne gösterebilirim size arkadaşlar. Bakalım. Bu giriş fiyatı var. Giriş fiyatı bizim o coin'i aldığımız fiyat oluyor. Büyüklüğümüzde aldığımız miktar. Mesela onu şöyle söyleyeyim, hemen limite geleyim. Mesela ben 14.000 dolardan bir Bitcoin almak istersem giriş fiyatım 14.000 dolar oluyor. Büyüklüğümde 1 Bitcoin oluyor. Ben ne yapmışım? 13.181.95'ten 0.24 Bitcoin almışım. Şurada da kaldıraçım yazıyor 125. Mesela burada çapraz yazıyor. Ben çapraz girmişim. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi burada çaprazda izole kaldı arkadaşlar. Şimdi izole mod şudur. İzole modla işlem yaparsanız mesela limit emrine gelelim. Buradan ne dedim ben? 15.000 dolar olsun. 15.000 dolardan bir Bitcoin almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi vadeli işlemler ya bu. Hem al hem sat yapabilirim. Yani sat dediğim hem yükselecek yönünde aldan, sattan da hem düşecek yönde işlem yapabilirim. Ama unutmayın, şu anda tek taraflı bir moddayız arkadaşlar. Şu anda iki taraflı işlem yapamazsınız. Yani ya al pozisyonu açacaksınız ya da sat pozisyonu açacaksınız. İkisini aynı anda açamazsınız. Açarsanız pozisyon küçültür arkadaşlar. Pozisyon küçültmek şu demek arkadaşlar. Mesela 15.000 dolardan bir Bitcoin aldık. Ne oldu? Giriş fiyatım 15.000 dolar. Büyüklüğüm 1 Bitcoin. Tamam mı? Şimdi bir de mesela çıktı diyelim 16.000 dolara. Ben gidip de 16.000 dolardan bir Bitcoin short girmeye kalkarsam bu benim pozisyonumu küçültür. Tek taraflı işlem açabildiğim için mesela şöyle diyelim, ya da 16.000 dolar, hiç kafanız karışmasın. Şöyle diyelim, 15.000 dolardan ben bir Bitcoin açtım ya, giriş fiyatım 15.000, büyüklüğüm 1 Bitcoin. Gidip de mesela 15.000'e çıkacak, 15.050'ye falan çıktı diyelim. Ondan sonra geri düşeceğini sezdiniz ama al pozisyonunuzda kapatmak istemiyorsunuz. Gidip de buradan 15.000 dolardan 0.5 Bitcoin short açarsanız bu sizin long pozisyonunuzu küçültür arkadaşlar. Yani olmuş olan şu olur. 15.000 dolardan bir Bitcoin long açmıştınız. Bu 0.5'e düşer. Eğer ki short pozisyonunuzu 0.5 değil de mesela 3 açmış olsaydınız
ne olacaktı? 15.000 dolardan 1 Bitcoin'iniz vardı. 3 de short açtınız. Yani bunu götürdü. 2 Bitcoin short pozisyonunuz açık kalmış oldu. Bunun neresi kötü diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Eğer ki short pozisyonu açtığınızda long pozisyonu, mesela ilk bu long pozisyonum açıktı ya, ve 15.000 dolardan açtım, ben 14.000 dolara düştü. Bana ne kadar? 1000 dolar zarar yazıyordu. Ben bunun üzerine gidip de short pozisyon açarsam, mesela 14.000'den daha da aşağı düşeceğini düşünürsem, o 1000, bunu tıkladığım anda mesela 2 Bitcoin açacağım diyelim. Zararı kapatmak için böyle bir çakallık yapmaya çalıştım diyelim. Eğer bunu böyle tıkladığım anda arkadaşlar, benim o long pozisyonda olan 1000 dolarlık zararım bana yansımış olur. Yansımış olur diyeyim, siz anlayın. Yani sakın öyle bir şey yapmayın. Aynı anda hem mesela kendi pozisyonumu göstereyim. Aynı anda hem long hem short pozisyon açabilmek için bakın ben açmışım. Longlar yeşil. Yani bu, pardon, şuradan göstereyim. Longlar yeşil, shortlar kırmızı şeklinde. İkisini aynı anda açmışım. Nasıl açmışım? Bir de çapraz. Nasıl açmışım arkadaşlar bunu? Bu tercihler kısmından iki taraf, tek taraflı değil de iki taraflı pozisyonu açtım ben. Bu şekilde yaptığınızda hem long hem short pozisyon açabilirsiniz ayrı ayrı. İşte izole çapraz modda şurada denk geliyor arkadaşlar işin içine. İşin içine burada giriyor diyeyim. İzole modda arkadaşlar, nasıl söyleyeyim size? Mesela ben 10.000 dolardan kaldıraçı, bakın kaldıraçı düşürüyorum. 10'a düşürüyorum. Tamam mı? 10.000 dolar, 10.000 demeyeyim de 20.000 dolar diyeyim. 20.000 dolardan 1 Bitcoin almak istiyorum. Bakın bu bana maliyet ne kadar diyor? 7.996 dolar diyor. Yani bende bu kadar dolar olması lazım. Tamam mı? Ben diyorum ki bende bu kadar para var. Ben almak istiyorum. Al dediğimde zaten burada maliyet kısmını gösteriyor. Bu kadar paran olması lazım diyor. Al dediğimde benim 7.988 dolar ödemem gerekiyor. Bende 20.000 dolar var. Tamam mı? Ben gidip 20.000 dolara 1 Bitcoin alabilirim. Mesela şöyle göstereyim size. Spot piyasasına geliyorum. Bakın spot'tayım. Şu anda ala geliyorum. Bitcoin'in fiyatı 20.000 dolarken 1 Bitcoin almaya çalışırsam gördüğünüz gibi 20.000 dolarımın olması gerekiyor. Bende 20.000 dolar var ama ben 20.000 doların hepsini kullanmak istemiyorum. Vadeli işlemlere girdim. 20.000 dolarlık emir verdim 1 Bitcoin'den. Kaldıraçı 10'a çektim. Bakın bu sefer 20.000 dolar değil de 7.973 dolar ödesem yetiyor. Mesela ben bunu 125'e çekersem ya da 100'e çekeyim, tam sayı olsun. Bu sefer de güncellensin. Mesela 6.177 dolar ödesem yetiyormuş. 125'e çekelim. Kaç alıyormuş? Güncelle. 6.136 dolar olsa yetiyormuş. Yani bu şekilde. Yani bana ne kadar kalıyor? Düz hesap diyelim. 6.000 dolar olsun maliyetim. Bana 14.000 dolar civarında bir para kalıyor. Hadi 13.000 dolar olsun. 13.000 dolar elimde kalıyor. Ben gidip de likidasyon hesaplarken 20.000 dolarımın hepsini kullanmayacağım. Çünkü izole modda. İzole demek şu. Şurada ne kadar yazıyorsa arkadaşlar. Bakın 6.137 yazıyor ya. 1 Bitcoin'imi 6.137 dolarım varmış gibi likidasyon hesabı yapılıyor. Ben onu göstereceğim. Alıyorum İngilizceye. Bu videoda göstereceğim. Rahat edemedim. Şöyle İngilizceye alalım. Futures'a gelelim. Şimdi bakın. Hesap makinesi kısmına geliyorum. Calculator. Bunu da görmüş olun. Şimdi likidasyon hesabına geldim. Buradan 125x'e çektim. Şimdi bakın tek yönlü modda şu anda. One way mod. Hedge mod çift yönlü mod demek. Tek yönlü moda bakın. Bakın cross değil, izole mod. Evet. Şimdi arkadaşlar neydi? 20.000 dolardan girdim değil mi? Entry price bu benim giriş fiyatım. Giriş fiyatım neydi artık biliyorsunuz. Quantity bu büyüklüğüm demek. Yani büyüklüğü de biliyorsunuz. 1 Bitcoin'di değil mi? 20.000 dolardan. Balans. Bu balans ne arkadaşlar? Yani bakiye demek. 20.000 dolarım var. Ama ben 20.000 dolarlık işlem yapmadım. 6.130 yani 6.150 diyelim. 6.150 dolarlık işlem yaptım. Bu benim likidasyon fiyatımı etkileyecek. Şöyle 13.905 dolar. İzole modun güzelliği şu. Eğer ki 13.900, bak likidasyon fiyatı şu demek. Ben 20.000 dolardayken long pozisyon açtım. Mesela 40.000 dolara gidecek diye. Ama gitmedi. 13.905 dolara düştü.
Bu demek ki likidasyon fiyatım 13.905. Benim tüm paramı kaybettiğim fiyat demek. Yani buraya ulaşırsa pozisyonlar otomatik kendi kapanıyor ve yatırdığım 6.150 dolar parayı komple kaybetmiş oluyorum arkadaşlar. Likidasyon bu demek. Yoruldum ya. Likidasyonu anladınız artık değil mi? Şimdi şöyle bakın. Cross. Cross'un farkı da şu. Eğer ki şimdi buradan geri çıkayım. Ne demiştim ben? Futures kısmında 20.000 dolar demiştim değil mi? 20.000 dolardan bir Bitcoin ile mesela 125x diye 25x ile yaparsam kostum ne kadar oluyor? Yani ödemem gereken para 6, yani elimde olması gereken para 6.784 dolarmış. Eğer ben gidip bunu 125x'e çekersem 6.145 dolarmış. Değil mi? Bu izole modda burada yazan rakam çok önemli. Buna göre işlem yapıyoruz. Çünkü yani likidasyonumuz buna göre hesaplanıyor. Ama cross modda yani çapraz modda arkadaşlar bu böyle değil. Ben gidip burada mesela 0.001 Bitcoin almaya çalışsam ne kadar yapıyormuş? 6 dolar yapıyormuş. Gördünüz mü? Şimdi şöyle diyeyim. 6 dolar yapıyormuş. Mesela bunu 1x'e çeksem ne kadar yapıyor? Bakın 0.001 Bitcoin almak istesem 20.000 dolar fiyattan benim 26 dolara ihtiyacım varmış. Ama eğer böyle bir alım yaparsam kostumu 26'dan hesaplamayacak. Ben gidip de bunu mesela 125x de yapabilirim. Bu da ne kadara denk geliyordu? 6 dolar mıydı? Hadi güncelle. Evet, 6.15 dolara denk geliyor. İzolede nasıl yapıyorduk? 6.15 yapıyorduk. Giriş fiyatım 20.000 dolar. Büyüklüğüm 0.001. Bakiyem de 6.15 yapıyorduk değil mi? Cross'ta öyle değil arkadaşlar. Cross'ta vadeli işlemler cüzdanımda kaç para varsa o kadar bakiye olarak yazmak zorundayız. Onu hemen şöyle göstereyim. Çünkü çapraz demek o demek arkadaşlar. Toplam tüm bakiyeni pozisyon için kullanıyor. Likidasyonu ona göre hesaplatıyor demek. Mesela ne demiştik? 20.000 dolardan 0.001 girmiştik değil mi? Bakiyemiz ne kadardı? 20.000 dolar. Likidasyonu bu şekilde hesaplanacak. Yani şu anda hesaplanmaz, bu pozisyon çok küçük olduğu için. Mesela 1 yazarsak 1'de de hesaplanmaz. Mesela 10 Bitcoin diyelim. Bunda da hesaplamadık, pardon. O hesaplamama sebebi 125x'te maksimum 5 Bitcoin işlem yapabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. 4 yaparsam hesaplayacak inşallah da. Neyse 100x'e çekti, fark etmez. Dediğim gibi toplam tüm bakiye cross olduğu için toplam tüm bakiyeyi yazmam lazım. Mesela izole marjinden farkı şu. Hemen kapatalım şunu tekrardan. Mesela 20.000 dolardan kaç 100x'e alalım. Mesela 3 Bitcoin almak isteyeyim. Ne kadar isteyecek benden? 18.514 dolarım olması gerekiyormuş. Değil mi? 18.514. Yani 18.500 dolarım olması gerekiyormuş. Şimdi hesap makinesi kısmına gelelim. 18.500 aklınızda olsun. Likidasyon kısmına geldik. Şimdi bu benim long pozisyonum. Bunu izoleye alalım. Mesela 20.000 dolar param giriş fiyatımız olsun. Buradan da 3 Bitcoin alalım. Ne kadardı? 18.500 müydü? 18.500. 100x'ti kaldıracımız. Hesapla dediğimde bakın. Likidasyon fiyatım 13.888 dolar. Bunu unutmayın. Eğer cross girmiş olsaydım burada 18.500 değil de arkadaşlar 20.000 dolar yazmak zorundaydım. Çünkü 20.000 dolar tüm bakiyemi kullanacak çapraz modu olduğu için. Likidasyon fiyatım 13.888'den 13.386'ya düşmüş olacaktı. Kaça düştü? 14.000. Oo, 100'e çıktı. Neyse benim şimdi alımım gerçekleşecek. Bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten çok yoruldum. Burada diğer bir önemli noktada arkadaşlar funding. Onu da söyleyeyim, videoyu kapatayım, çok uzun oldu sanırsam. Arkadaşlar funding şu demek. Hemen Türkçe'ye alalım. Türk iş. Vadeli işlemler. Evet. Fonlama oranı demek arkadaşlar. Burada bir geri sayım var. Bu geri sayım 8 saatten başlıyor. Her 8 saatte bir fonlama oranı masrafı ödüyoruz. Yani illa ödemek zorunda da değiliz. Buradan para da kazanabiliriz arkadaşlar. Onu da şu şekilde izah edeyim. Demiştim ya
vadeli işlemlerin piyasası spot piyasasından farklı diye, farklı olarak ele alınıyor diye. Buranın fiyat manipülasyonu falan farklı diye. Spot piyasasından farklı. Bu farktan mesela short ve long açabiliyoruz burada vadeli işlemler olarak. Burada mesela shortçuların sayısı, yani short işlemlerin büyüklüğü long işlemlerinin büyüklüğünden daha fazlaysa eksi yönlü bir funding oluyor. Yani buna fonlama oranı deniyor. Funding deniyor. Eğer ki longçuları, yani Bitcoin yükselecek yönünde tahmin yapanların büyüklükleri düşecek diyenlerin büyüklüklerinden daha fazlaysa bu sefer de artı yönlü bir funding oluyor. Yani bu eksi yönlü artı yönlü olmasının farkı şu. Eğer artı yönlü bir funding varsa long pozisyon açan her kimse 8 saatin sonunda, eğer o artı şu fonlama oranı artı olarak devam ediyorsa 8 saatin sonundaki o fonlama oranı kadar piyasadaki diğer short poz açan arkadaşlara bir miktar ödeme yapmak zorunda. Ne kadar oldu? 200 mü oldu? 150 mi oldu? 150 oldu. Birazdan emrim gerçekleşecek. O şekilde arkadaşlar. Ben gözümün önünde var, gidiyorum oraya bakıyorum. Gerçekleşti. Eğer ki şu anda gördüğünüz gibi fonlama oranı eksi yönlüyse 8 saatin sonunda short pozisyon açan arkadaşlar piyasadaki long pozisyon açan arkadaşlara pozisyon büyükleriyle şeyi çarpıyorlar galiba. Şu fonlama oranını çarpıyorlar. O kadar miktarda ödeme yapmak zorunda. Ben kendi yaptığım ödemeleri size şöyle gösterebilirim. Geçmişe gelelim. İşlem geçmişi. Pardon. Nereden bakılıyordu ona? Buradan değil. İşlem geçmişinden bakılması gerekiyor da bir süredir işlem yapmıyorum herhalde. Mesela bir ay geriye alsam olmadı. Neyse, onu gösteremedim şimdi. Şurada funding falan oluyor mu? Fonlamaması. Hayır. Şimdi göstereyim. Bakın mesela bir süredir eksi yönlü ödeme yapıyormuşum. Ama bayağıdır ödeme yapmıyorum. Şu anda iki pozisyonun büyüklüğü eşit olduğu için ödeme. Neyse, burada kafanız karışmasın burada. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse, eğer yararlı bulduysanız videomu beğenmeyi, 15.801 mi? Ha, tamam, doğru hesapladığım gibi. Videoyu yararlı bulduysanız videomu beğenmeyi, aşağıda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bu arada benim Teknoloji ve Bitcoin kanalı adında 2 tane grubum var. Bir tanesi e-mail videoları için geçerli arkadaşlar. Açıklama kısmında artık linkleri değiştirdim, buna dikkat edin. Bir tanesi de kripto paralarla ilgili grubumuz var. Hangisiyle ilgileniyorsanız bu iki gruptan birine katılmanızı rica ederim. Beklerim katılmanızı. Tekrar lafı uzatmayayım. Herkese hayırlı akşamlar.